Yeniden merhaba herkese. Diana dergisinin keşfinden bahsetmiştim. Ya da benim yeni keşfim, bilemiyorum. Hepiniz biliyorsunuzdur belki de. Bilenler varsa gerçekten merak ettim. Bunu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni her şey, tabii yeni olan her şey hepimizi heyecanlandırıyor. İşte daha önceden burada dergilerini, Güler Erkan kalıplarını, internetten aldığımız kalıplar, buradaki çok sevdiğim, takip ettiğim kalıp hazırlayan ve satan emekçi kadınlar ki ellerine ve emeklerine sonsuz saygılarımı ve sevgilerimi yolluyorum. Çok takdir ediyorum gerçekten. Hiç kolay bir iş değil. Yaptıkları hiç kolay bir iş değil. Hatta bazen çok üzülüyorum. Görüyorum. Ben daha önce hiç PDF kalıp hazırlayıp satmadım açıkçası. Hiç satış yapmadım. Yani yaptığım işle ilgili satış hiç yapmadım. Ama onlar çok büyük emek verip işte hazırlayıp yapıp emeklerinin ve bilgilerinin çalınmasına diyeceğim artık. Çünkü çalınıyor gerçekten, görüyoruz da. Yasal yollara da başvuruyorlar. Neyse, bu başka bir videonun konusu olsun. Çünkü her gördüğümde de desteklemeye çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bugün gene bir takipçimin çok da severek takip ettiğim Atölyecen sayfasının bir Reels videosuyla beraber diktiği ürünün alındığını ve kendi sayfasına paylaşıldığını gördüm. O da çok can sıkıcı bir durumdu gerçekten. Hiç gözüktüğü gibi değil dikiş. Dikenler bilir, kalıp çıkaranlar bilir. Çok büyük bir emek ve sabır ister dikiş. Neyse, gene konudan konuya atlamadan dergi incelemesine başlıyorum. Tabii ki derginin tamamını sizlere göstermeyeceğim. Göstermek için de çok uzun bir video çekmem gerekecek zaten. Şöyle bir kapak. İşte 34'ten 48'e her bedende mutluluk. Ben de bilmiyorum. Sizinle beraber inceleyeceğim arkadaşlar. Dikiş diyor. 15 lira fiyatı var. Renkli ve çarpıcı bir kışa hazır olun. Tek parça ile gelen şıklık elbiseler. Yumuşak ve hafif manto, ceket ve yelekler diyor. İnşallah içinde hepsi vardır. Esra Erol tarzını yakalamak için bluz modelleri. Evet, tarzını beğenenler için de güzel bir sürpriz olacak. Ben açıkçası çok tarzını bilmiyorum Esra Hanım'ın. Giy ve çık hafta sonu özel kombini yapılmış. Sezon trendi, göz alıcı desenler ve Esra Erol'un herhalde bir yazısı var. Bence şıklık kendinle barışık olmaktır demiş. Katılıyorum. Şöyle görüntüyü de kaybetmeden şöyle bir ayarlayarak paylaşmaya çalışayım. Genel yayın yönetmeni Berna Hanım'ın yazısı var. Belki zaman zaman daha ayrıntılı sayfaları inceleyebiliriz. İçindekiler kısmı var burada. Görüyor musunuz? Evet, gömlek, ceket, elbise. Esra Erol gülümsemek en güzel aksesuarım demiş. Tek bluzda 3 farklı tarz, jarse ve örme kumaşların çalışma yöntemleri. Etekten vazgeçemeyenlere doğru ütü, doğru dikiş kadar önemli. Bunu defalarca paylaşabilirim. Altına da imzamı atacağım. Her seferinde söylüyorum, terzinin ayıbını ütü örter arkadaşlar. Ütüden asla vazgeçmeyin. Diktiğiniz 3 santimlik yeri bile ütüleyin. Manto, soğuk kışa sıcak merhaba. Hafta sonu şıklığı sweatshirt. Kırmızı bir tutkudur. Vah, yılbaşı geliyor tabii. Kusursuz spor elbise. Doğal yalın ve rahat bluz. Modern ikilinin uyumu. Her daim kullanışlı yelek. Gözleri üzerinizde hissedin. Gardırobunuzda yer açın. Tunik, çarpıcı detaylar, farklı dokunuşlar. Ceket, bluz ister ayrı ister birlikte demiş. Envelop sevenlere de özel diyerek paylaşmış. Az önceki story'imde de derginin şeyini paylaşmıştım ama dergiyi etiketlemeyi unuttum. Umuyorum görürler. Umuyorum bize de dönüş yaparlar. Kendi tanıtımları açısından da iyi olacaktır. Çünkü çeşit çeşittir. Alternatif alternatiftir ve rekabet güzel bir şeydir. Olumluya döndürüldüğü zaman iyi bir şeydir. Diğer dergiler için söylüyorum. Stilinizin vazgeçilmez temel parçası demiş. Böyle bir gömlek modeli var. Küçük detaylarla modern bir tarz. Tekrar. Yalnız şurada dikkatimi çeken bir şey var. Modeller 2R. Bakayım bunda neymiş. 1R olarak yapılmış. İşte diğer işte burada dergisinde nasıl oluyor? 104, 101, 102 diye gidiyor. Bir elbise modelimiz var. Tek parça ile gelen şıklık diye elbise 3R olarak paylaşılmış. Net gözüküyor gözükmediğini ben merak ediyorum. Burada bir yazı var. Şöyle bir model var tekrar. Burada da bluz 4R, şal 5R olarak. Demek ki patronların kodları
Bu şekilde olacak bu dergide. Birazdan patronu da açıp size göstereceğim. Mankenliğinde Esra Hanım yapmış. Evet. Jersey ve örme kumaşları çalışma yöntemleri diye bir yazı var. Evet, olabilir. Güzel. Hepimizin arşivinde olması gereken şeyler aslında bunlar. Etekten vazgeçemeyenler. Bu etek modeli bakın çok hoş bir etek modeliymiş. 6R koduyla asimetrik, büzgülü, yumuşak, elastik dökümlü, pamuklu kumaştan dikilmiş etek. Model analiziyle birlikte verilmiş. Biliyorsunuz ki model analizi de benim çokça üzerinde durduğum bir konu. Gelelim benim canım konuma. Doğru ütü. Doğru dikiş kadar önemli. Altını çize çize, yıldızlayarak ve simleyerek bu sayfayı da tebrik ediyorum. Okumuyorum uzun olmasın diye. Evet, gene modelleri toplu bakış sayfası var gibi geliyor bana. Şöyle göstereyim size. Gene bedenlerle ilgili bilgi verilmiş kadınlar için. Ölçü tablosu, beden boyu yaklaşık olarak 1.68 olarak kabul edilmiş. Yalnız bu coğrafyada kadınlar 1.68 değil. Yani ben bütün bu dergilere bunu söylüyorum. 1.65'e hatta 1.60'a bunu çeksek iyi olur gibi geliyor bana. Ama tabii boy uzunluğu birçok ölçüde de fark ediyor. Bedenlerle ilgili diğer dergilerdeki bedenlerle ilgili fark var mı? Onun karşılaştırmasını açıkçası yapmadım. Dediğim gibi sizinle birlikte ilk kez inceliyorum dergiyi. Aradığınız modeli bulmak, modelin çizimi büyük ihtimalle aynı sistemle gidecektir. Bu da patronun paftadan kopyalanması, biçki, parçaları dikiş ve baskı payı ilavesiyle biçin diyor. Dikiş paysız olduğunu anlıyoruz buradan da kalıpların. Dikiş için model açıklamalarında sırasıyla yapmanız gereken işlemleri, dikiş adımlarını açıklamalarıyla bulacaksınız diyor. Geçiyorum diğer sayfaya. Hızlıca geçeceğim. Evet. Burada işte modellere toplu bir genel bakış var. Gene gözüm görürse söyleyeceğim. 8R, 10R, 18R, 2R. R'nin de mutlaka bir anlamı vardır. Bunu da dergiyi okudukça, inceledikçe ortaya çıkaracağız. Modeller bunlar. Şu an için benim dikkatimi çeken, bakın çok şık, çok hoş. Dikimi kolay modellerde ilk sayı için oldukça güzel. 34 ve 48 beden arası diyor. Onu da görelim. Çeviriyorum sayfayı. Çok soru alıyorum bununla ilgili. Kısa uzun bedenler için patronda yapılacak değişiklikler. Patron parçalarının Türkçe kullanım kılavuzu. Şu verildiğine göre arkadaşlar, yani özellik gösteren bedenlerde yapılacak olan değişikliklerle ilgili bir açıklama yapıldıysa çok büyük ihtimalle diğer sayılarda da göğsü çok büyük bayanlar için, kalçası çok geniş bayanlar için, işte göbekli beden özellikleri için de açıklamalar verilecektir. Kalıp üzerinde yapılması gereken düzeltmeler burada belirtilmiş. Gelelim bu sayfaya. Ne yapmışlar? Model 1R gömlek, beden 34'ten 48'e kadar. Şöyle bir şey yapmış. Net göstermek istiyorum burayı. Dökümlü viskon kumaş, 145 santim eninde, 1.55, 1.85, 1.90 metre gidecektir. 8 düğme artı bir yedek düğme ve dikiş ipliği gerekiyor. Patron parçalarında 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 olarak vermiş. Evet, merak ettim ben de nasıl böyle yapmış acaba diye. Burada tekrar biçilecek parçalar aynı diğer dergilerimizdeki gibi kaç adet olacakları ve parça isimleri verilmiş. Şuraya geçiyorum. Nasıl tela kullanılacağı ve nasıl dikiş dikileceği, biçki planı, kumaşa yerleştirme ve nasıl dikileceği ile ilgili bilgiler verilmiş dergide. En çok patronlarını merak ediyorum şu an aslında. Diğerlerinde de hemen hemen aynı. Bakıyorum şuradan. Genelde evet, bedenler 4 ayrı aşamada verilmiş, 4 ayrı çizgiyle. Şurada yalnız bir farklılık var. Drapele etekte her beden için ayrı bir çizgi kalıp çıkarılmış. Pafta B siyah kontur diyor. Yani pafta B'yi bulup bu eteği dikmek istersek birazdan herhangi bir şeyin paftasını bulmaya çalışırız sizinle beraber.
Sorularınız olursa tekrar yorumlar kısmından alabilirim. Aynı şekilde bütün bedenler için şöyle sayfayı geçiyorum. Göstermeye çalışıyorum. İnşallah net bir çekim yapabiliyorumdur. Tek başıma hem çekim yapıp hem de anlatmaya çalışıyorum. Şurada bir pantolon modeli var. Beli lastikli, fermuarsız pantolon. Tekrar 34 ve 48 bedenler arasında olduğunu bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Yelek var. Tekrar bir yelek ve elbise modeli görüyorum. Bluz modeli görüyorum. Asimetrik modellerde görüyorum. Şurada da dergide sizin kalıplarla ilgili alacağınız notlar için bir kısım ayrılmış. Bu da güzel düşünülmüş. İşte 21R modelini kestim, diktim. İşte kolu bana bol geldi, uzun geldi, büzgüsü fazla geldi. Beden üzerinde şu düzeltmeyi yaptım gibi notlarınızı buraya da alabilirsiniz. Ama bu notlarınız için her zaman söylediğim gibi bir adet ajandaya sahip olmanız gerekiyor. Ölçü ajandanız olsun. Çok şık bir kaban gene burada. Çok hoş. Tabii teknik çizimlerine bakmak gerekiyor. Gene bizim dikişe yeni başlayanlar ve dergilerle yeni tanışanlar için söylüyorum. Bu tip şeyi gördüğünüzde mesela kumaşına göre değerlendirdiğiniz oluyor. Yani yok ya ben böyle bir ceket istemiyorum. Böyle bir elbise hiç düşünmemiştim. Dikiş özellikleri şurada çok gözükmüyor arkadaşlar. Dikiş özelliklerini şunlarda göreceksiniz. Ya da işte modellere toplu bakış dediğimiz teknik çizimlerinin olduğu, giysilerin teknik çizimlerinin olduğu yerlerde göreceksiniz. Yani şurada plisi mi var, büzgüsü mü var, spor dikişi mi var? Çünkü şu özellikler bunlarda gözükmüyor. Mümkün değil. Diktiğimiz zaman da gözükmüyor. Burada cep var mı yok mu anlamıyorsunuz. Sadece kumaşa bakarak veya boy uzunluğuna yok ya ben bu kadar uzun bir boy istemiyorum veya bu kadar kısa bir şey düşünmüyorum diyorsunuz ama bu değişiklikleri yapmak sizin elinizde, bizim elimizde yapabiliriz. Ha şunu diyebilirsiniz. Böyle bir yaka düşünmüyorum. Okey, evet düşünmüyorsanız bu modeli çalışmayacaksınız demektir. Ama boy istemiyorum, böyle bir ceket istemiyorum, yani böyle bir kumaş istemiyorum. O sizin tercihinizdir. Oraya çok aldanmamak gerekiyor. Yani şu modeli teknik çizimini inceledikten sonra her türlü şekle çevirebilirsiniz. Her türlü kumaşla çalışabilirsiniz. Burada örme, penye çalışılmıştır. Siz farklı bir şey yapabilirsiniz. Onun üzerinde de tabii kumaşların esneme paylarını bildikten sonra, kumaşları tanıdıktan sonra bu modele o kumaş uygun olur mu onu bildikten sonra rahatlıkla yapabilirsiniz. Kırmızı bir tutkudur demiş. Tekrar yaka detayı olan ve asimetrik bir model burada paylaşılmış. Bakın kollarında da şurada dikiş var. Dikişten sonra uzun bir bant çalışılmış. Şurada da büzgülü hafif büzgülü kol. Kol üstü büzgüsüz. Kol altı büzgülü kol çalışılmış bir tunik bu. Evet. Gene şık bir elbise görüyoruz. Spor elbise. Çok bu da detaylı bir elbiseymiş aslında. Kalıp parçası da fazla. Biraz herhalde ileri seviyede dikiş bilgisi gerektiriyor. Yeni başlayanlar için söylüyorum bunu. Burada gene değişik bir bluzumuz var. Videom umuyorum çok uzun olmuyordur. Bu pantolon bana çok tanıdık geldi. Daha önce bir yerde gördüğümden ya da kumaşı gördüğümden ya da benim kursiyerlerim getirmiş olabilir. Böyle bir pantolon var. Fermuarsız, beli lastikli, inanılmayacak kadar rahat bir pantolonmuş. Ceketimizle ise çok tarz görünüyor. El aslanlı pamuklu kumaşı da pantolonun çok kullanışlı olmasını sağlıyor demiş. Giy ve çık her zaman kullanışlı. Şöyle bir yelek modeli vermiş. Evet burada da güzel bir bluz görüyoruz. Geçiyoruz. Yelek. İnşallah dergi yayıncıları bana bu yayını yaptığım için kızmazlar. Neden modellerimizi paylaşın ama ben ne paylaşırsam paylaşayım. Bunların kalıpları gerekiyor insanlara yani. Ne paylaşırsak da kalıpsız ancak fikir olabilir ve bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Ama gönüllülük esastır tabii ki. Bunu da şuradan belirteyim. Eğer dergiden herhangi bir itiraz gelirse
videoyu sileceğim arkadaşlar. Bilemiyoruz çünkü şu an. Envelop sevenlere özel. Gelelim paftalarımıza. Açmaya çalışacağım paftayı. Çizgiler çok birbirinin içine girmiş gözükmüyor gibi olsa da tekrar sanıyorum pafta isimleri var. A paftası, C paftası gibi. D paftamız var. Evet, 4 tane şey var. Şöyle hafifçe açarak göstereceğim. Bütün modellerde burada paftada gözüküyor derken şurada bir karmaşık sayfa çıkıyor karşımıza. Ama bu karmaşık sayfalar asla sizi korkutmasın. Biliyorsunuz ki hepsi çok basit çıkan parçalar. Sadece paftayı okumak ve anlamak gerekiyor. Artık bakın buralarda A etek pensi, A eteğin beli, A eteğin şurası diye çok rahat bulabilen kişiler de oluyor. Bununla ilgili de bir video çekmiştim. Geçmiş videolarımda görebilirsiniz. Şöyle çevireyim. Aynı şekilde beden sıralanmış şeyler. Sadece işte 10R, 5R diye kendilerine göre tabii ki bir kodlama sistemi, kalıp sistemi oluşturmuşlar. Eğer yeni ise ve yeni bir hayata atılıyorsa bu dergi, başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Eğer eski bir dergi ve ben bilmiyorsam bu da benim ayıbım olsun diyerek hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.